Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle tunus tekniğiyle yapılmış çok güzel bir model paylaşımı yapacağım. İp olarak kar topunun bebe yününü kullanacağım. Böyle çok tatlı renklerim var elimde. Tığ olarak da 3 numara tığ kullanacağım. Sayı olarak çift sayılar üzerine modelinizi kurabilirsiniz. Ben şu anda size 20 ilmek üzerinden anlatacağım. 20 tane zincir çektim. Her bir zincirimin içerisinden bir tane ilmek çıkararak toplamda bu şekilde 20 tane ilmek elde ediyorum. Siz yapmak istediğiniz şeye göre sayınızı ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi çift sayılar üzerine yaptığınızda modeliniz tam denk gelecektir. Sıramın sonuna kadar devam ediyorum bu şekilde. Her bir zincirimden bir tane ilmek çıkartıyorum. Evet, 19 olmuş. Şuna da battığımda 20 tane ilmeğim oldu. Şimdi 20 ilmeğimi bu şekilde çıkardıktan sonra ilk ilmeğimi tek olarak diğer ilmeklerimin hepsini 2 çekerek başa kadar geliyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıramızın başına kadar gelelim. Evet, daha sonra devam edelim. Evet, şimdi ben bir sıra daha düz olarak öreceğim beyaz ipimle. Daha sonra modelimi kurmaya başlayacağım. Bu şekilde alarak şöyle her bir ilmekten bir tane sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Daha sonra dönüşte yine ilk ilmeğimi tek olarak diğer ilmeklerimi 2 çekerek sıramın başına kadar geleceğim. Daha sonra modelimizi kurmaya başlayacağız. Diğer renklerimi örmeye başlayacağım. Şimdi son ilmeğimi şu şekilde 2 ilmeğin birden alarak yapıyorum ki kenar kısmı daha düzgün çıksın diye. Daha sonra ilk ilmeğimi tek, diğer ilmeklerimi 2 çekerek başa kadar geliyorum. Evet, şimdi buraya geldim sıramın başına. Hemen yanındakini de örüyorum. Bununla birlikte 2 tane kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra şöyle pembe ipimi aşağı indiriyorum. Öncesinde bağlamıştım. Ve şöyle arkadaşlar pembe ipi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek daha beyaz ipimle örüyorum. Evet, bakın bu şekilde. Sonra bıraktım ve pembe ipimi aldım. Tığımın şöyle ipimi öne alıyorum ve burada ters örgü yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar yapalım. Bakın bu şekilde ilmeğimi aldım. Üç tane bu şekilde ters ördükten sonra pembe ipimi önde bırakıyorum. Ve burada 1 2 şunu da şöyle kaybedelim. Evet, 3 tane beyaz ipimle ördüm. Şimdi tekrar pembeyi alıyorum. Yine ters örgü yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ters olarak ördüm. Tekrar pembeyi önde bırakıyorum. Hiç arkaya geçirmiyorum. Yine 3 tane düz olarak örüyorum. Bakın beyazları düz, pembeleri ters örgü tekniğiyle örüyorum. Yine burada 1 2 ve 3 ilmek ters ördüm. Şimdi pembe ipim yine önde. Sonra arkaya geçiriyorum. Bu arada bu tarafta tek ilmek kaldı. Kenar ilmeğim. Burada 2 kaldı. Demek ki bir ilmek daha atsam burada da 2 kalacakmış. Siz onu ayarlarsınız arkadaşlar. Ne kadar kenar ilmeği bırakmak isterseniz. Şimdi beyaz ilmeklerimi beyaz ipimle örüyorum. Pembeyi aldım. Pembe ilmeklerimi de kendi rengiyle. Hepsini kendi rengiyle bu şekilde örerek başa kadar devam ediyorum.
Şimdi bir sonraki sırama geçiyorum. Bu sırada pembe hiç kullanmıyorum. Beyaz ipimle devam edeceğim. Hemen beyaz renklerimi ördüm. Pembeleri de yine beyaz ipimle örüyorum. Evet, bakın bu 3 tane pembeyi ördüm. Arada 3 tane beyazım var. Birincisini normal ördüm. İkinciyi örerken şurada bıraktığım pembe ipimle bunu ikisini birlikte alarak ördüm. Sonra yanındakileri örüyorum. Bakın bu beyazı, aradaki 3 tane pembeyi. Yine bu kenardaki beyazı ördüm. Şurada yine aynı işlemi yapıyorum. Bunu ve bunu birlikte aldım. Kalan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Sıramın sonundaki ilmeğimi de bu şekilde ikisine birlikte batarak aldım. Böylece modelim ortaya çıkmış oldu. Şimdi dönüşte ilk ilmeğimi tek, diğer tüm ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek başa kadar geliyorum. Evet, bakın sıramın başına kadar geldim. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben hiç arada boşluk bırakmadan devam edeceğim. Hemen 2 ilmeğimi ördüm. Burada mavi ipimi alıyorum. Siz isterseniz tabii ki aynı rengi de kullanabilirsiniz. Daha fazla renk de tercih edebilirsiniz. Örmüyorum. Şöyle daha sonra ben onu bağlayacağım. Bir ilmek beyaz ördüm. Bir ilmek beyazımı ördükten sonra bıraktım beyaz ipimi ve mavi ipimi aldım. İpimi şöyle öne alıyorum ve ters örgü yapıyorum 3 tane. 3 tane ters örgümü yaptım. Arada 3 tane beyaz örüyorum düz olarak. Böyle atlatıyorum ki kaybolsun diye. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Yine 1 2 ve 3 ilmeğimi ördüm. Bakın bu şekilde. Bıraktım mavi ipimi yine ön yüzünde. Arada yine 3 tane beyazımı ördüm. Tekrar mavi ipimi alıyorum. Şimdi bir ilmek ördüm. Mavi ipimi arkaya geçirdim ve beyazımı ördüm. Şimdi yine hepsini kendi renkleriyle çekerek başa kadar devam ediyorum. Evet, şimdi yine beyazlarımı düz olarak ördüm. Mavileri de yine beyaz ipimle düz olarak örüyorum. Şimdi arada 3 tane beyazım var. Birincisini ördüm. İkinci yani tam ortadakini mavi ipimle böyle alarak birlikte örüyorum. Modelimizi gösteren kısım burası oluyor zaten. Evet. Bakın aynı şekilde sıramı tamamlıyorum. Yine başa gelip bu kez pembe ipimle aynı şeyi uygulayacağım. Bu şekilde modelim tekrarlayarak devam ediyor arkadaşlar. Hemen büyük bir parçanın üzerinde hazırlayıp size nasıl durduğunu göstereyim.
Evet, bakın modelim böyle. Arka kısmı bu şekilde. Öyle kötü bir görünümü yok. Battaniye örerseniz herhangi bir astar kullanmadan da uygulamadan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.